Hepimiz hayatta bir şeylerden korkarız değil mi? Bu korkular belki de insan olmanın en temel parçalarından biridir. Kimimiz yükseklikten korkar, kimimiz ise karanlıktan. Bazılarımızın korkuları daha soyuttur. Sevilmemek, başarısız olmak ya da yalnız kalmak gibi. Korku her birimizin içindeki en ilkel duygulardan biridir. Peki bu duygu nereden geliyor? Bilimsel olarak bakıldığında korku aslında evrimsel bir mekanizmadır. Atalarımız tehlikelere karşı hayatta kalabilmek için korkuyu geliştirdiler. Bu tehlikeleri erkenden fark eden ve onlardan kaçanlar hayatta kalma şanslarını arttırmışlardı. Beyinlerimizin derinliklerinde bu tehlikeleri algılayan bir yapı vardır. Amigdala. Amigdala bizi tehlikeye karşı uyarır. Vücudumuzun savaş ya da kaç tepkisini tetikler. Kalbimiz hızla atmaya başlar. Nefes alışverişlerimiz hızlanır. Kaslarımız gerilir. Bu biyolojik tepkiler binlerce yıl boyunca insan türünün hayatta kalmasına yardımcı oldu. Ancak günümüzde hayatta kalmayla ilgili tehlikeler azalmasına rağmen korku duygusu hala varlığını sürdürüyor. Şimdi bu korkular daha soyut ve kişisel hale geldi. Başarı korkusu, toplumsal dışlanma korkusu ya da kontrolü kaybetme korkusu. Korkularımız hayatta kalma dürtüsünden kaynaklanmaya devam etse de modern dünyada çok daha karmaşık bir yapıya büründü. Ve işte burada fobiler devreye giriyor. Fobiler aslında evrimsel tepkilerin aşırıya kaçtığı durumlardır. Normalde çoğunlukla zararsız olan şeylere karşı geliştirdiğimiz yoğun ve mantıksız korkulardır. Bir örümcekle karşılaştığımızda paniklemek, bir uçakta otururken kalbimizin hızla çarpması ya da kalabalık bir alanda aşırı kaygı hissetmek aslında beynimizin tehlikeyi abartılı bir biçimde algılamasından kaynaklanıyor. Amigdala bu anlarda bize gerçek bir tehdit varmış gibi davranır ve tüm vücut sistemimizi alarma geçirir. Ancak çoğu zaman bu tehdit aslında yalnızca zihnimizde var olur. Bu videomda insanların pek çoğunun ortak olarak hissettiği büyük korkulardan bahsedeceğim. Muhtemelen sizin de parçası olduğunuz bir korku biçimi bu videonun içinde yer alacak. O yüzden fobileriniz konusunda eğer aşırı hassassanız zaman damgalarını inceleyin ve varsa kendi büyük korkunuzun olduğu bölümü atlayın. Böyle de düşünceli bir adamım işte. Aslında genelde arkadaşlarımı korkutmayı severim. Korku hikayeleri anlatmayı veya bulunduğumuz bir ortamın korku unsurlarını kullanmayı ve gerilimi tırmandırmayı seviyorum. Korkuların aynı zamanda heyecan verici olduğunu düşünüyorum ve aşırıya kaçmamak kaydıyla üzerine gidilmesi gerektiğine inanıyorum. Tüm şartlarda anlaştıysak derin bir nefes alın ve gelin benimle. Fobi, bir nesne veya duruma karşı duyulan mantıksız, gerçekçi olmayan, sürekli ve aşırı korkuyla tanımlanan bir anksiyete bozukluğudur. Fobiler tipik olarak hızlı bir korku başlangıcıyla sonuçlanır. Etkilenen kişiler ortaya çıkan gerçek tehlikelerden daha büyük bir dereceye kadar durumdan veya nesneden kaçınmak için büyük çaba sarf ederler. Nesne veya durumdan kaçınılamazsa önemli ölçüde sıkıntı yaşarlar. Bazı fobiler bayılma hatta panik ataklara kadar yol açabiliyor. Fobisi olanların yaklaşık %75'inin birden fazla fobisi olduğu kanıtlanmıştır. Fobiler en güncel anlayışa göre belirli bir nesne, durum ya da etkinliğe karşı duyulan aşırı, mantıksız ve kontrol edilemeyen korku tepkileridir. Psikolojik açıdan bakıldığında anksiyete bozukluğunun bir alt türü olarak kabul ediliyor. Bir fobiyi sıradan bir korkudan ayıran en önemli unsur, korkunun şiddeti ve kişinin günlük yaşamını etkileme düzeyidir. Fobisi olan bireyler, korktukları durum veya nesneyle karşılaşmaktan kaçınmak için hayatlarını ciddi ölçüde kısıtlayabilirler. Fobi kelimesi Yunanca kökenli phobos kelimesinden gelir ve anlamı korku ya da dehşettir. Yunanca phobos, bir şeyden kaçma veya korku duygusunu ifade eder. Kelimenin İngilizce versiyonu olan phobia da bu kökten türemiştir. Psikoloji literatürüne girişi ise belirli durumlara ya da nesnelere karşı anormal korkuları tanımlamak için 19. yüzyılda oldu. Yunan mitolojisinde Phobos, savaş tanrısı Ares ve aşk tanrısı Afrodit'in oğludur ve korkunun vücut bulmuş hali olarak bilinir. Savaşlarda askerlerin yüreğine korku saldığına inanılırdı. Mitolojiye göre Phobos, savaş alanında askerlerin kalplerine korku salan, onları dehşete düşüren bir figürdü. Phobos, yalnızca bireysel korkuları değil, toplu korkuları ve dehşeti de sembolize ederdi. Savaşlar sırasında askerler Phobos'un varlığını hissederek panik ve korku içinde savaşa katılırdı. Bu yüzden Phobos'un adı
özellikle savaş alanlarında hissedilen korku ve paniğin bir sembolü haline gelmişti. Savaş arabasıyla hareket eden babası Ares'in yanında, savaşa katılanları psikolojik olarak etkileyen bir güç olarak tasvir edilirdi. Phobos'un kardeşi Deimos ise dehşet ya da korkunçluk anlamına gelir ve iki kardeş savaş sırasında birlikte hareket ederek düşman askerlerine psikolojik baskı kurarlardı. Yani Phobos'un etkisi savaşın fiziksel boyutundan ziyade duygusal ve zihinsel tarafında hissedilirdi. İnsanlar sadece savaşmaktan değil, savaşa dair içlerinde büyüyen korkudan yani Phobos'tan kaçarlardı. Bu mitolojik karakter, felsefi ve psikolojik anlamda da güçlü bir semboldür. Phobos sadece dış dünyadaki tehlikelere değil, insanın kendi zihninde büyüyen, zamanla kontrol edilemez hale gelen korkulara da işaret ediyordu. Antik Yunan'da savaşın bu psikolojik yönünü tanımlamak için kullanılan Phobos, bugün hala psikolojik literatürde irrasyonel korkuları tanımlamak için fobi terimi olarak yaşamaya devam ediyor. Peki günümüzde yaşanan en yaygın fobiler nelerdir? Literatürde fobilerin kesin sayısını belirtmek zor. Çünkü yeni fobiler zamanla ortaya çıkabiliyor ve psikolojik araştırmalarla daha da iyi tanımlanabiliyor. Ama Amerikan Psikiyatri Birliği'nin yayımladığı ve DSM-5 tanı ve istatistik el kitabı gibi kaynaklarda tanımlanan 400'den fazla özgül fobi olduğu biliniyor. Fakat sizler için dünya genelinde en yaygın olanları ele alacağım. Akrofobi. Akrofobi, yükseklik korkusu olarak bilinen bir fobi türüdür. Bu fobiye sahip kişiler yüksek yerlerde bulunduklarında yoğun bir kaygı ve korku hissi yaşarlar. Akrofobi yalnızca yüksek bir yerde bulunmaktan korkmayı değil, yüksekliği düşünmekle bile tetiklenebilen bir korkuyu içerir. Kişiler yüksek binalarda, dağlık alanlarda veya köprülerde bulunmaktan kaçınabilir ve bu tür ortamlara girmeleri gerektiğinde panik ataklar, baş dönmesi, terleme ve kalp çarpıntısı gibi belirtiler gösterebilirler. Akrofobi çoğu zaman mantıksız bir korku olarak kabul edilir. Çünkü kişi yüksekliğin tehlike oluşturmadığı durumlarda bile aşırı tepki verebilir. Bu fobi bazıları için günlük hayatı kısıtlayacak kadar güçlü olabilir ve kişinin iş, sosyal yaşam ve genel hareket özgürlüğünü etkileyebilir. Aerofobi. Aerofobi uçak yolculuğundan aşırı derecede korkma durumudur. Bu fobiye sahip kişiler uçakla seyahat etmek zorunda kaldıklarında yoğun kaygı, panik ataklar, terleme, hızlı kalp atışı ve nefes darlığı gibi belirtiler gösterebilir. Aerofobi genellikle uçuş sırasında bir şeylerin yanlış gideceği korkusuyla ilişkilendirilir ancak bazen sadece uçakta kapalı kalma veya kontrol kaybı korkusundan da kaynaklanabilir. Bu fobiyi pek çok kişide görmüşsünüzdür. En yaygın fobilerden biridir ve tıpkı akrofobi gibi maruz kalma terapisiyle tedavi edilebilir. Sosyal fobi. Sosyal fobi, sosyal anksiyete bozukluğu olarak da bilinir ve kişinin toplumsal ortamlarda ya da kalabalık içinde yargılanma, küçük düşme veya eleştirilme korkusuyla aşırı kaygı yaşadığı bir durumdur. Bu fobiye sahip kişiler, başkalarının önünde konuşmaktan, bir grupta bulunmaktan ya da tanımadıkları insanlarla etkileşim kurmaktan kaçınırlar. Belirtiler arasında kalp çarpıntısı, terleme, titreme, mide bulantısı ve hatta panik ataklar görülebilir. Sosyal fobi, kişinin iş, okul ve sosyal yaşamını ciddi anlamda kısıtlayan fobilerden biridir. Klostrofobi. Yine en bilinen fobilerden biridir. Klostrofobi, kapalı veya dar alanlarda bulunma korkusudur. Bu fobiye sahip kişiler asansör, uçak kabini, tünel veya küçük odalar gibi yerlerde aşırı kaygı ve korku hissederler. Bu korku genellikle kişinin kapalı alanda mahsur kalacağı ya da kaçamayacağı hissiyle tetiklenir. Klostrofobisi olan kişiler kapalı alanlardan kaçınma eğiliminde olabilir ve bu durum genellikle hayatlarını olumsuz etkiler. Araknofobi. Araknofobi, örümceklerden aşırı korkma durumudur. Bu fobiye sahip kişiler, örümcek gördüklerinde ya da örümceklerle ilgili düşüncelerde bile yoğun kaygı ve panik yaşarlar. Araknofobi, dünya genelinde en yaygın fobilerden biridir ve kişiler örümceklere karşı çok güçlü bir kaçınma davranışı geliştirebilir. Bu fobi genellikle çoğunlukla travmatik bir örümcek deneyimiyle veya örümceklerin tehlikeli olduğuna dair öğrenilmiş bir korkuyla başlar. Araknofobi kişinin yaşamını kısıtlayacak boyuta ulaşabilir çünkü örümceklerin olabileceği yerlerden uzak durma eğiliminde olurlar. Dünyada 45 bin ila 50 bin farklı türde örümcek türü olduğunu düşündüğümüzde, dünya üzerinde bulunan toplam örümcek sayısı trilyonlarla ifade edilebilecek kadar çoktur. Haliyle bu fobi, çoğu insan için ciddi bir sorundur.
Peki hiç düşündünüz mü? O kadar çok sayıda tehlikeli hayvan varken neden özellikle örümceklere karşı bir fobi var insanların çoğunda? İnsanların örümceklerden korkmasının nedeni hem biyolojik hem de psikolojik kökenlidir. Evrimsel olarak atalarımız örümcekleri potansiyel tehlike olarak görmüş ve bu tehditten sürekli olarak kaçınarak hayatta kalma şanslarını arttırmışlardı. Beynimizdeki amigdala, örümceklerin ani hareketlerine karşı aşırı hassasiyet geliştirerek evrimleşti. Bu da ani korku tepkilerine yol açtı. Benzer özellikleri barındıran pek çok canlı var fakat hiçbiri örümcekler kadar etkili olamadı. Bu yüzden örümcekler veya benzeri çok kollu fantastik yaratıklar, insanlar için her zaman büyük bir korku ögesi olarak sinema filmlerinde ve video oyunlarında da bolca kullanılıyor. Mizofobi. Mizofobi, mikrop, bakteri veya kirlenme korkusu olarak bilinir. Halk arasında temizlik hastaları olarak bildiğimiz kişiler bu fobiye sahiptir. Bu fobiye sahip kişiler, mikroplarla temas etme veya enfeksiyon kapma korkusu nedeniyle aşırı hijyen alışkanlıkları geliştirebilirler. Sürekli ellerini yıkama, sürekli dezenfekte etme ya da kalabalık yerlerden kaçınma gibi davranışları yaygındır. Mizofobiya, genellikle obsesif kompulsif bozuklukla bağlantılı olabilir çünkü kişi bu korkularla başa çıkmak için tekrarlayan temizlik ritüelleri gerçekleştirir. Bu fobi, kişinin sosyal yaşamını ve günlük işlevlerini ciddi şekilde kısıtlayabilir çünkü mikrop bulaşma ihtimali olan yerlerden ve durumlardan sürekli olarak kaçınmaya çalışırlar. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi neredeyse sosyal hayatı imkansız kılar. Agorafobi. Agorafobi, açık alanlar, kalabalık yerler ya da kaçmanın zor olduğu durumlarda bulunma korkusu olarak tanımlanır. Bu fobiye sahip kişiler özellikle toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri veya konser gibi kalabalık ortamlarda yoğun kaygı yaşarlar. Agorafobi genellikle bir panik atak yaşama korkusuyla da ilişkilidir ve kişi bu tür durumlardan kaçınmak için evinden dışarı çıkmamayı bile tercih edebilir. Bu da yine sosyal yaşamı oldukça zora sokan fobilerden biridir. Otofobi. Otofobi, yalnız kalma korkusu olarak bilinir. Bu fobiye sahip kişiler, yalnız olduklarında yoğun bir kaygı ve korku hissederler. Otofobi, özellikle sosyal destek arayışı ve güvenlik ihtiyacı ile ilişkilidir. Kişiler yalnız olduklarında kendilerini savunmasız ve güvensiz hissedebilirler. Bu da onları sürekli başkalarının varlığına bağımlı hale getirir. Bu duygu aslında pek çoğumuzda mevcuttur fakat bir fobi olarak nitelendirilebilecek seviyede değildir her birimizde. Yani azınlık bir grup dışında hiç kimse uzun süre yalnız kalmak istemez. Hemofobi. Bunu pek çoğunuz şu cümleden biliyorsunuzdur. Ay ben kan görmeye dayanamam. Hemofobi, kan görme ya da kanla ilgili herhangi bir durum karşısında aşırı korku ve tiksinti hissetme durumudur. Bu fobiye sahip kişiler kan görünce bayılma, baş dönmesi, terleme, hızlı kalp atışı ve mide bulantısı gibi belirtiler yaşayabilirler. Hemofobi özellikle tıbbi prosedürlerde veya yaralanma durumunda ciddi kaygılara yol açabilir ve kişi doktor, hastane ya da tıbbi tedavi gerektiren durumlardan kaçınabilir. Bu fobi genellikle çocuklukta travmatik bir deneyime dayansa da genetik yatkınlıklar veya öğrenilmiş davranışlar da önemli rol oynar. Çocukluk travmaları demişken size kendi fobimden de bahsedeyim. 7-8 yaşlarındayken ciddi bir boğulma tehlikesi geçirmiştim ve o günden beri suyla pek aram yoktur. Yani derin sularla. Bu yüzden yüzmeyi bile hiç öğrenmemiştim. Daha geçtiğimiz yıllarda öğrendim yüzmeyi ve artık benim için çok da fazla bir sorun teşkil etmiyor bu korku. Fakat yüzmeyi öğrenmiş olmama rağmen hala denizde tek başıma asla açılabileceğimi sanmıyorum. Fakat bunun sadece bilinçli bir kaçınma olduğunu ve doğrudan bir fobi olmadığını düşünüyorum kendimde. Çünkü bu korku benim suya girmemi engellemiyor. O yüzden yakın bir zamana kadar herhangi ciddi bir fobim olduğunu düşünmüyordum. Ama daha sonra bir tane fobim olduğunu keşfettim. Talassofobi. Talassofobi, büyük su kütlelerinden, özellikle de derin ve karanlık okyanuslardan duyulan aşırı ve irrasyonel korku anlamına gelir. Bu fobiye sahip kişiler, okyanusun genişliği, derinliği ve bilinmeyeniyle yüzleşmekten yoğun bir kaygı ve panik hissi yaşarlar. Yani benim tam olarak içinde bulunduğum durum. Okyanusların o maviden siyaha doğru derinleşen görüntüsü belki de benim için en ürpertici görüntülerden biri. Bu fobimi keşfettiğimde kafamda tüm parçalar birleşmişti. Çünkü mitolojik hikayelerde bile en çok deniz canavarlarından etkileniyordum. Interstellar filminde tamamen sudan oluşan bir gezegene inmişlerdi yani. Mesela o sahneler pek çoğunuz için normaldi ama benim için dehşet vericiydi.
Bunların dışında çok az bilinen ilginç fobiler de mevcut. Mesela ablutofobi, yıkanma veya temizlenme korkusu, pogonofobi, sakallı insanların varlığında ya da sakallara dokunma düşüncesinde yaşanan garip bir korku, anisoptrofobi, aynalar veya yansımalar korkusu, xantofobi, sarı renk korkusu, hilofobi, ağaçlardan veya ormanlardan korkma, somnifobi, uykuya dalmaktan korkma, tripofobi, küçük delik kümelerinden korkma ve daha bunun gibi yüzlerce korku. Sonuç olarak korku ve fobiler hayatımızın bir parçası olsa da onları anlamak ve kabul etmek hem kendimizle hem de çevremizle daha sağlıklı bir ilişki kurmak için gerekli. Bu videoda gördüğümüz gibi fobiler bazen evrimsel kökenlere dayansa da modern dünyada daha karmaşık hale gelmiş durumda. Pek çok korku üzerine gidildiğinde yenilebilir ve bizi engellemek yerine güçlendiren birer öge haline gelebilir. Sonuçta insan olmanın en temel yanlarından biri de korkularımızla yüzleşip onları aşma kapasitemizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kendi kişisel korkularınızı ve fobilerinizi de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.